Sen Ester'sen. Bu kız kim? Neden bu kızı gerçek Ester gibi öne sürdün? Sahip olduğum ilimden ötürü peşimde hep birileri vardı. Ben de onlardan kaçmak için takma adlar kullandım. Ester de bu takma adlardan biriydi. Ester vaktinde bulup sahip çıktığım kızlardan. Peşimdeki adamlar beni yakalamak üzereyken onu öne sürdü. Böylelikle kaçıp Tenebis Adası'na yerleşebildim. Ben de yıllardan beri ondan haber alamıyordum. Bu yüzden size bir ipucu da veremedim. Madem derviş manevi baban. Ondan niye saklandın yıllarca? Ab uno dice omnes. Söylediğin sözün anlamı nedir kızım? Bir şeyden her şeyi öğren. Bir şeyden her şeyi öğren. Derviş babam bana elini uzattığında ben küçük bir çocuktum. Annesiyle babası gözlerinin önünde katledilmiş. Abisinden koparılmış. Esir tüccarlarının elinde. Tutsak. Küçük Maria. Derviş babam beni çıkardı karanlıktan. Onun sayesinde hak yolu buldum. Sonra da onun davası benim davam oldu. Lakin bu dava tehlikeliydi. İlmi öğrendiğimi bilenler peşime düştüler. Ben de hep kaçmak zorunda kaldım. Neyse ki sonunda oldu. Kalem zalimden önce beni buldu. Meryem kızıma dair sualler cevaplandığına göre gayrı kitabın düğümlerine başlayabiliriz. Hızır'ın yolculuğu güzel geçmiş mi Şahbaz? Ne de olsa senin geminle püfür püfür döndü. Damarıma basma Pietro. Ben o işin intikamını elbet alacağım onlardan. Lakin kinimi üstüne çekme. İkimiz de orucun ortadan kaldırılmasını istiyoruz. Ve bunun için şu andaki en büyük işimiz onun benden çaldığı altınları geri almak. Ne altını? Kalimnos'un savunma gücünü arttırmak için gönderilen altınlar. Onları sevk etme sorumluluğu bendeydi. Ama Oruç adamlarıma baskın yapıp altınları benden çaldı. Ve eğer o altınları geri alamazsam UNITA bu sefer benim ölüm emrimi verir. Bu yüzden de o altınların nerede olduğunu bulmamız gerekiyor. Nasıl bulacağız? Kim bilir hangi cehenneme sakladılar o altınları. İskenderiye'den başka bir yerde saklayacaklarını zannetmiyorum. Bunu en iyi ortaya çıkaracak Emir Karabay'dır. Şimdi Emir Karabay'a gidip Oruç'un elinde altın sakladığını, bunu da gizli bir amaç için yaptığını söyleyeceksin. Ayrıca altını Memlüklerden yağmalayıp Osmanlı'ya göndermeye çalıştığını da anlatacaksın. Bu Karabay'ı kışkırtmaya yetecektir. Karabay'da askerlerini seferber edecek. Orucun ve Leventlerinin her adımını takip edecek. Altınların yerini bulunca da tepesine çökecek. Bizim için yerini bulması bile yeterli.
Sonra biz zaten onlardan önce girip altınları alıp çıkacağız. Güzel. Daha sonra Karabay Orucan'ın ne yapacağını kendi bilir zaten. Güzel. Güzel. Peki benim çıkarım ne olacak bu işten? Samimiyetsiz bir dostluktansa samimi bir çıkar ilişkisini tercih ederim. Ne yalan söyleyeyim. Senin en büyük kârın dostum, Oruç'un ortadan kalkması olacak. Ve ben yeniden Unita efendilerinin arasına gireceğim. Ve seninle bu altınlardan çok daha fazlasını kazanacağımız işler yapacağız birlikte. Sana doğru düzgün başsağlığı dileyemedim. Başın sağ olsun Oruç. Üzüntünün bir tesellisi yok. Biliyorum. Unita can almaktan da, yakmaktan da korkmuyor. Kardeşimi elimizden aldılar. Benim canım ölümün eşiğinden döndü. Sen peşlerinden koştukça da onların can alması son bulmayacak. Katlanabilecek misin bundan sonrasına? Biz de can vermekten korkmayız Isabel. Onlar savaşın en büyüğünü başlattılar. Akıttıkları kanın da, aldıkları canların da bedelini kendi canlarıyla ödeyecekler. Benim acım dağ gibi de olsa ben yine sineye çeker katlanırım. Ama onları durdurma imkanım varken durduramazsam, bu yüzden bir mazlumun bile canı yanarsa işte o vakit buna katlanamam. Sana bundan sonra nasıl yardım edeceğim bilmiyorum. Unita işleriyle ilgilenemeyeceğim. Sana haber getirmem de zor olacak. Anlayacağın, artık bir işine yaramayacağım. O nasıl söz Isabel? Biz seninle bu iş için omuz omuza verdik. Unita'yı da bitireceğiz. Kardeşini de kurtaracağız. Sen merak etmeyiz. Bize haber getirmen mühim değil. Biz o Unita'nın inine elbet gireriz. Babam bile beni bir kenara atmışken sen bana sahip çıkıyorsun. Hem de hiçbir işine yaramayacak olmama rağmen. Bu hayatta çok şey kaybettim Oruç. Annemi, kardeşimi, beni dışlayan babamı. Ama senin gibi bir insan kazandım. İyiliğinle, merhametinle kaybettiğim her şeyin yerini dolduruyorsun. Bir gün ölürsem eksiksiz öleceğim Oruç. Oruç ve Isabel orada. Bitirelim işlerini.
Alfonso, Bu da ne demek? İstediğiniz kadar susayın savaşa. Bir gün duracaksınız ve soluğunuz kesilecek. İşte her şey sonuçta Homeros'un İlyada'da da söylediği gibi değil mi? Ona sera. kimdi onlar? Neden öldürdünüz? Size gizlice silah doğrulttuklarına göre düşmanınızdı. Ama söylemiştim ben size dikkatli olun diye daha önce. Malum çok düşmanınız var. Artık onların kim olduklarını bulmak size kalmış. Neyse ki tam zamanında yetiştim. İyi de bu nasıl bir tesadüf? Birileri bizi öldürmeye kalkıyor. Siz de şans eseri buna engel oluyorsunuz, öyle mi? Siz bu kadar ortalık bir yerde buluşmuşken ne onların size suikast düzenlemesi ne de benim buna rastlamam tesadüf sayılamaz. Size can borçlandık sayılır. Sağ olun. Hiç önemli değil. Hiç önemli değil. Siz borcuna sadık bir insansınız. Bir gün bir şekilde ödersiniz. Bu arada ben yine de dikkatli olun derim. Çünkü sizi bir kez daha arkadan hedef aldıklarında bu sefer bir kurtaranınız olmayabilir. Benim düşmanlarım böyledir. Karşıma çıkıp mertçe dövüşmezler. Ya kahpe gibi tuzak kurarlar ya da suratlarına maske takarlar. Ama bir gün her şeylerini öğreneceğim. O gün karşılarına dikilip gözlerinin içine bakacağım. Ama onlar benim onları açığa çıkardığımı, kılıcımı ancak kafalarına dayadığımda anlayacaklar. Şu kadim işaretler Mısır'da kutsal yazı olarak geçer. Buradaki her bir işaret gerek özel bir nesneyi gerek özel bir sesi temsil eder. Hayvanların veya insanların yüzleri sola dönükse soldan sağa, sağa dönükse sağdan sola okunur. Sen gerçekten ilmin ışığıymışsın. Bu kadim işaretleri ben dahi senin gibi tetkik edememiştim. Peki, ne anlatır bu kitap bize? Ne vardır bunların altında? Akdeniz'e geçen seyyahların kayıtlarıdır şu. Hangi adada ne gibi madenler yatar? Keşfedilmemiş hangi adalar var? Akdeniz'in can damarları neresidir? Bu gibi sırlar can alıcı malumatlardır. Bu sebeple bu kitabı çözen Akdeniz'i ele geçirir. Lakin kitabın sayfaları eksiktir kızım. O sayfalar olmadan bu düğüm nasıl çözülür? O iş biraz zor baba. Tamamlamak için bazı kadim kitapları bulmak gerekir. Bunun içinde başta İskenderiye olmak üzere pek çok kütüphaneyi, mağara tapınaklarını, manastırları tetkik etmek icap eder. Eksik bilgileri ancak öyle tamamlayabiliriz. Bunun için de biraz vakit lazım. Biz önce kitabı, sonra seni bulabilmek için çok sabrettik Meryem. Bunun için de sabrederiz. Öyleyse yarın ilk iş İskenderiye'deki kütüphaneden başlıyoruz. Tersane için şu kıyı daha uygundur İshak Bey. Sen ne dersin? Doğru dersin Burak Reis. Lakin hemen gelişmek lazım. Hazırlıklar bir an evvel tamamlanmalı. Bunun için de epey malzeme gerekecek. Payitahttan gönderebilecekler mi? Payitahttan gelmesi uzun sürer. Gerekli malzemeleri devletin tahsisatıyla Medille eşrafından temin etmek gerek.
Bedilli'deki tüccarların ekseriyeti Katolik ahaliden. Kalimnos fethi için hazırlık yaptığımızdan bize mal satmak istemeyebilirler. Lakin meselenin Müslüman Hristiyan değil, mazlum zalim meselesi olduğunu herkese anlatacağız. İskenderiye'den haber vardır beyim. Vah orucum vah. Unitacılar Despina'nın canına kıymışlar. Vah ocağımıza vah. Acı üstüne acı. Başı sağ olsun. Hak yolunda yürüyenler acılarla sınanırlar İshak Bey. Sen de ailenle sınandın bir vakit. Oruç Reis de bütün acısına rağmen emin ol ki sineye çekmiş, şu anda düşmanlarla boğuşmaktadır. Hakikatli bir dava adamı gibi sen de bu yolda dava adamısın. Gayrı acını sineye çekip zalim mazlum hesaplaşması için kendini adaman gerek. Doğru söylersin Burak Reis. Bundan böyle kendimizi sadece bu meseleye adamak icap eder. Acımızın da, intikamımızın da yegane ilacı budur. Adamlarım Oruç ve İzabel'e gerekeni yapamadan birileri tarafından öldürülmüş. Ama ben İzabel'e ne yapacağımı biliyorum. Efendi Pietro. Şimdi rahatlıkla konuşabiliriz. Seni çok gergin gördüm Silvio. Ne oldu? Oruç'un bize bu kadar zarar vermesine rağmen İzabel hala onunla görüşmeye devam ediyor. Cezalarını kessin diye adamlarımı gönderdim. Ama birileri onları öldürmüş. Şimdi İzabel'in cezasını ben kendim keseceğim. Adamlarını öldüren benim. Ve senin aptallığının önüne geçtim. Neden efendi Pietro? Oruç Unita'nın bütün değerli evraklarını yaktı. İzabel de ona yardım etti. Onları nasıl affedebilirim? Oruç ölürse altınların yerini öğrenemeyiz. Senin kızına duyduğun öfke neredeyse bütün işlerimizi berbat edecekti. Ben bile Oruç'a karşı hissettiğim intikam duygularımı içimde bastırabilirken sen nasıl oluyor da hala kişisel duygularınla hareket edebiliyorsun Silvio? Peki tamam. Oruç ölmeyecekse de İzabel cezasını çekmeli. Hayır, yaşamasını istiyorum. Orucu devirene kadar ona ihtiyacımız olabilir. Onun üzerinden tekrar tuzak kurabiliriz. Altınları ele geçirdiğimizde Unita'daki efendi koltuğuma oturduğumda seni affettirebilirim. Ama bütün bunlar altınları ele geçirmemize bağlı Silvio. Ve o zamana kadar şahsi duygularına kapılma. Sakın. Maşallah Oruç'um. Saray yavrusu gibi konak almışsın. Sana da böylesi yakışırdı zaten. Herkesi bir çatı altında toplamak.
İçeride hatunlar içinde, erler içinde yerler vardır. Herkese kafi gelir. Siz de haremli kısma bakın isterseniz. Adelina, sen de gel. Tamam Ümmü Hatun. Ben de geleyim. Demek bundan sonra aynı çatı altında nefes alıp aynı çatı altında yaşayacağız ha? Ne güzel. Benim de ilk defa bir düzenim olacak sayenizde. Sen de el çek şu sihirbazlık işlerinden, gizli aşınmalardan. Nereden aldın bilekliğini aldığımı? Bilekliğimi mi aldın sen? Yo, ne bilekliği? Bilekliğim... Ya sen bunu kastetmemiş miydin? Ben şaka olsun diye almıştım. Vallahi başka bir amacım yoktu. Bu son olsun. Bundan daha güzelini de yapamazsın zaten. Oruç İskenderiye'nin orta yerinde saray yavrusu gibi konak almış. Bize nazire yapar gibi. Bu gidişle bütün İskenderiye'yi mülk edinecek. Yedirir miyim ben ona? Elime bir fırsat geçsin. Onu gömecek kefen bulamayacaklar. Oruç'ta Hızır'ın her adımını takip ettireceğim. En ufak bir hatalarında onları mahvedeceğim. Görecekler bizim mülkümüzde bize kafa tutmayı. Emirim. Ben aslında size daha mühim bir malumat vermek için geldim. Orucun ipliğini pazara çıkaracak bir malumat. Orucun elinde kasa kasa altın varmış. Muhtemelen bir mahzende saklarmış ama kimse yerini bilmezmiş. Onca altını nereden bulmuş bu deniz haramileri? O da meçhul emirim. Ama kimsenin bilmediği bir yerde sakladıklarına göre bir yerden yağmalamış olmaları gerek. Emir Hazretleri, o yeri bulursak Orucun işini bitiririz. Bu yer muhakkak İskenderiye civarlarında olmalı. Ve ancak sizin askerleriniz öğrenebilir. Tasa etme. Bu altınların nerede olduğunu öğreneceğim. Sonra onlardan öyle bir hesap soracağım ki... geride kalan herkese ibret olacak. Çok beğendim Oruçoğlu. Burası ticarethaneyi kurmak için yeter de artar bile. Burası devlet malıdır Defterler Efendi. Kiralamak için elimizden ne gelirse yapmaya hazırız. Kıymetli bir yer. Kiraya vermemiz o kadar kolay olmayacak Oruç Reis. Kefili Oruç Reis'tir efendi. Daha ne istersin kolaylık için? Rumeli boylarından beri tüccarlığım vardır. Tanınmakta, bilinmekteyim şükür. Bizden hala kime kiralayacaksınız? Peki. Akşam üzeri gelip gerekli beratları getireceğim. Siz de kira bedeliyle beraber beratları teslim almaya gelirsiniz. Eyvallah. Hayırlı uğurlu olsun hala. Sağ ol oğlum. Hayırlı uğurlu olsun hala. Sağ ol oğlum. Ben eve gidip kızlarla hazırlık yapayım. Akşamüstü yerleşmeye başlarız. Bize alıkoyan ünitacının peşindeki Leventlerden haber gelmedi mi İlyas? Haber gelmedi ağam. Hala iş sürerler belli ki. Onlardan bir haber gelince bana iletesin. Bu ünitacıların evraklarını yaktık.
Şimdi onlar altınları geri almak için bizden tüm güçlerini sarf edeceklerdir. Bir şey olursa bana haber edin. O itlerin peşine bizzat ben düşeceğim. Tamam ağam. Hemen gidiyorum. Buradan sonra izlerini kaybettirdiler. Demek ki Mahsen bu civarda. Biz Emir Karabay'a haber yollayacağız. Şahbaz'ın bir an önce altınların yerini öğrenmesi gerek Alfeo. Zaman geçtikçe sabırsızlanıyorum, geriliyorum. Bu adam Desmine yengeyi tuzağa düşüren adam. Efendim Oruç'un adamları bunlar. Kesin baba Oruç'a da tuzak kuran bunlardır. Hadi yakalayalım. Kahretsin. İskenderiye'de olay çıkarırsak işler karışır. Koş Alfeo, koş. Dikkatlerini dağıtalım. Ayrılalım. Kimsin sen? Asıl sen kimsin? Bana niye böyle tanıdık bakarsın? Meryem! Kimdi o adam? Niçin hançer dayadı boğazına? Bilmiyorum. Birdenbire çarpışınca karşılıklı hançer çektik. Neler olur Leventler? Nereye koşarsınız böyle? Desmine yengeyi öldüren, baba Oruç'u tuzağa çeken adamların peşinden koşarız Hızır Reis. O adam. Sana hançer çeken adam olabilir. Sen burada beklesin Meryem. Koşun Leventler! Şimdi yakaladım seni. Kaçacak yerin kalmadı. Ne oluyor be adam? Hayrola Hızır Efendi? Eşkıya gibi gündüz vakti dükkanımı mı basarsın? Birinin peşindeyim. Bu dükkana girdiğini gördüm. Aynı bunun gibi giyinmişti. Gel şuradan. Bana bak. İskenderiye sizin geldiğiniz yerlere benzemez. Burada hak, adalet ayağına sığınıp istediğiniz gibi at koşturamazsınız. Kimin peşinden koşup koşmayacağımızı sana soracak değiliz Şahbaz Efendi. Bas git buradan.
Zaten sana kinliyim. Canını almadan bas git. Acelem olmasa ben bu lafları sana yedirirdim ya. Sen dua et. Şahbaz. Zeki dostum. Sayende Hızır belasını atlattık. Hızır'dan da büyük belayı, oruç belasını atlatmak lazımdır şimdi. Hem de en temizinden. Karabay'ın adamları orucun altınları sakladığı yeri öğrenmişler. Karabay daha haberi almadı ama ben adamlarından malumatı aldım. Her şey bu kağıtta yazılı. Altınları mahzene saklamışlar. Mahzen de bu bölgede. Bu harika bir haber. Vakit kaybetmeden mahzenin girişini bulmalıyız. Karabay gelmeden işi bitirsem bence iyi edersin. İşinden koştuğumuz adam bir dükkana girer. Meğer ki o adam değildir. Dükkanda düşmanımız Şahbaz'ın dükkanı çıkar. Şu tesadüfe bak. Onun altında bir bit yeniği varsa ben de çıkarım elbet ortaya. Sen niye dalgınsın böyle? Hiç. O adamı düşünürüm. Tuhaf geldi bana yüzü, bakışları. Daha evvelden gördüğüm bir adam mıydı? İşte onu bir bilebilsem. Hiç görmedim onu. Ama bir yandan da çok yakından görmüş gibiyim. Çok tuhaf. Maria? Abi ben de seni bekliyordum. Niye üstün başın toz içinde? Kilise inşaatında çalıştım. Hani bir meyve çekmişti ya canım. Sana o meyveyi alabilmek için çalıştım. Abim. Abim. Meryem. Neyin var senin böyle? Abimi hatırladım. Annemle babamı öldürüldüğünde bizi de esir pazarına satmışlardı. İkimizi ayrı pazarlara yolladılar. O günden sonra koptuk. Yıllardır hiç izine rastlamadım. Derviş babam bulup sahip çıkmasaydı kim bilir ben de ne halde olurdu. Ne mutlu ki uğurlu ellere düşmüşsün. İnşallah Meryem. İnşallah bir günde abine kavuşursun. İnşallah hazır. Sırrın ilminin peşinde koşmaktan, belalardan kaçmaktan abimin peşine hiç düşemedim. Ama inanırım. Bir gün bulacağım onu. Başımıza gelen hadiseler hepimizi allak bullak etti. Ama sen gel. Gel seninle kütüphaneye gidelim, kitapları araştırmaya başlayalım. Bizim zihnimiz ancak böyle berraklaşır.
Nerede dururlarsa Mahzen'in kapısı kesin orada. Onları oradan uzaklaştırmalıyız Alfeo. Daha önce planladığımız gibi. Seni de yengenin yanına göndermeye geldim İlyas. Yenge! Kendi ayağınla eceline geldin. Kelleni ellerimle ağıma götüreceğim. Yareli, koş Oruç'a haber et. Üniteciler Mahzen civarındadır de. Katilin peşinde olduğumuzu da bilsin. Tez olun Leventler! Güzel. Oltamızı yuttu küçük şeytan İlyas. Artık mahzene girip altınları alma zamanı. Hadi. Oruç Reis, Emir Karabey'in askerleri Mahzen bölgesinde görülmüş. Dolaşıp dururlarmış o civarda. Memlük askerleri normalde o bölgede pek dolaşmaz. Emir Karabay altınları fark etti de bir hinlik mi düşünür acaba? Reis, bu unitacılar hepsi Mahzen civarında. Despina yengemize kıyan soysuz da karşımıza çıktı reis. İlyas Leventler ile peşlerinden gitti. Bu unitacıların Mahzen'in oraya geleceklerini tahmin etmiştim. Ama Karabay'ın adamlarının orada ne işi var? Bu işte bir tuzak olabilir Yareli. Tez Mahzen'e gidelim haydi. Eyvallah reis. İçerisi çok karmaşık. Her an tuzak çıkabilir. Altınların olduğu yeri bulana kadar dikkatli olun. Çok sıkı kasalar bunlar. Muhakkak bunların içinde olmalı altınlar. Perfetto! Perfetto! Sonunda bulduk altınları. Demiştim sana Oruç. Elinden bu altınları söke söke alacağım diye. Şimdi kimse gelmeden görmeden bu altınları dışarı taşımalıyız. Hadi. Koridorlardan geliyorlar. Oruç'un adamları içeri girmiş olabilir. Hadi çabuk.
Herkes koridorlara dağılsın. Buraya birileri girmiş. Ben burayı bırakmam. Nereli? Sen git bize destek getir. Emre reis. Gayrı kaçacak yerin kalmadı. Kelleni budayıp ağama götüreceğim. İlyas, İlyas. Meğer bu soysuzlar bizi oyuna getiriyor. Ardımı sıra mahzene girmişler ula. Reis de peşleri sıra gitti. Burada da oyuna geldiniz İlyas. Hem canınızı hem altınlarınızı alacağız. Demek mahzenime giren fare sendin ha? Kısıldın kapana. Yaptığım işkenceler hala uslandırmamış seni. Ama altınları artık benden alamazsın. İt gibi korkup yüzünü gizlersin her daim. Kelleni almadan evvel o yüzü göreceğim. Evet, göstereceğim sana yüzümü. Tam da o başını kesmeden önce. Göz bebeklerindeki korkuyu seyrederek öldüreceğim seni. Hızır, iyi ki geldiniz. Yoksa kitap okurken uyuyakalacaktım. Sen... Seni geberteceğim bu kez. Bana hiçbir şey yapamazsınız. Derviş babamın hançeri. Eğer bana bir şey olursa derviş ölür. Ondan ne istersiniz alçaklar? Ne derdiniz varsa benimle görün. Onu bırakın. Bırakırız tabii. Ama tek bir şartla. Kitabı ve bu kızı bana vereceksiniz. Yoksa derviş ölür.
Barbarossa, Eylesa, Gelesa, Hele, Barbarossa, Eylesa, Gelesa, Hele, Barbarossa. Demek Unita'nın sesisin ha? Evvela o yüzü bir göreyim. Sesi de kelleyi de keseriz.